Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pastaneden almaya son, evde harika bir kurabiye tarifi hazırlıyorum. Özel günlerinizde hazırlayabilirsiniz. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 125 gram tereyağı, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 1 çay bardağı dolusu fındık ve ceviz karışımı, 2,5 su bardağına yakın un. Unu kontrollü bir şekilde ilave edelim, aldığı kadar. Evet, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamuru fırın kağıdı üzerine alıyorum ve orta incelikte açıyorum. Evet, bu kalınlık yeterli olacaktır. Mantı aparatı ile şöyle kare olacak şekilde hamurumu kesiyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları toplayarak bir kenara alıyorum. Evet, kareleri de düzgün olanları fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tüm kareleri fırın tepsisine alıyorum. Kalan hamuru toparladım. Evet, orta incelikte açalım. Bir çay bardağı yardımıyla ay şeklinde kesiyorum. Dilerseniz daha ince de kesebilirsiniz. Ben biraz tombul olarak kestim. Evet, kenarlarından çıkan parçaları tekrardan topluyorum ve açarak ay şeklinde kesmeye devam ediyorum. Kalanları da şöyle minik toplar halinde elimle yuvarlayarak fırına aralıklı olacak şekilde diziyorum. Önceden ısınmış 160 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, fırından çıkardım, soğumaya bırakıyorum. Evet, bitter, sütlü ve beyaz çikolata erittim. Aralarına fıstık ezmesi sürüyorum. 2 tanesini bir araya getirerek
Kenar kısmına da çikolataya buluyorum. Videodaki gibi hazırlayalım. Tüm kurabiyeleri aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz arasına daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Kahvaltılık çikolata gibi. Evet, tüm kurabiyeleri hazırladım. Kalan çikolataları şöyle küçük bir poşetlere aldım. Uçlarını çok ince bir şekilde kestikten sonra şöyle şerit halinde üzerlerine şekiller yapıyorum. Dilerseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. Evet, daha sonra buzdolabına kaldıralım. Çikolataları donana kadar bekletelim. Evet, kalanları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hepsinin çikolatası dondu. Gördüğünüz gibi hazırlar. Şöyle servis tabağına hazırlayarak kurabiyelerimi alıyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Doğum günlerine, nişanlara, doğumlara özel olarak hazırlayabilirsin. Üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Şöyle gri bir tülüm var. Tülle de süsleme yapıyorum. En son kurdale ile bağlıyorum. Evet, ben doğum günü için hazırladım bu kurabiyeleri. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.